Bir yıl önce kimsenin aklında nükleer savaş diye bir şey yoktu. Bugün geldiğimiz noktada sanki nükleer savaş çok yakınmış gibi görüyoruz. Kim bu Tapınakçılar isminde bir kitap yazdık. Aslında bu kitabı yazma amacımız tapınakçılar nasıl ki yüzyıllar önce vardı, bu şeytani düşünce, bu hani birilerinin üst akıl dediği bir akıl bugün de yaşamaya devam ediyor. Aslında vurgulamak istediğimiz bu. Ve rahmani akıl, yani bizler bu akla karşı neler yapmalıyız? Biraz bunu anlatmak istiyoruz. Kimseyi amacımız korkutmak değil. Bu adamların planları devam ediyor. 9 tapınakçı olarak işe başlamışlardı. Hedeflerinde Süleyman Mabedi vardı. Ve o mabedin altını oya oya orada aslında ahit sandığına ulaşmak istiyorlardı. Bugün de ahit sandığı çok fazla gündemde. Hatta işte Tarsus kazısında ahit sandığı mı bulundu diye çok sorulur. Tarsus kazısı biliyorsunuz Türkiye'nin gündemini bir hayli meşgul etmişti ve herkes sonucunda ne çıkacağını çok merak ediyordu. Ahit sandığı çıktı mı çıkmadı mı bunu hiçbirimiz bilmiyoruz ama o tarihlerden itibaren bundan 1000 yıl önce, bundan 1500 yıl önce ahit sandığının peşinde olanlar bugün de Mesih iddiasıyla ortalığı bir an evvel yeni bir dünya savaşına çıkarmak için ortalığı aleve veriyorlar, ortalığı ateşe veriyorlar aslına bakarsanız. Dün 9 tapınakçı dünya savaşı çıkarmak için bu işi yapıyordu. Bugün de o şeytani akıl yine bir dünya savaşı ve arkasından çıkabilecek karışıklık ve Armagedon'la birlikte Mesih'in bir an evvel dünyaya gelmesi için uğraşıyor. İşte evangelistleri hepimiz biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde 130 milyon kişi evangelisttir. Yani çok yüksek bir rakam bu. Ve evangelistlerin amacı bir an evvel dünya karışsın, bir an evvel bu savaşlar çıksın ve bunun sonucunda da bir an evvel dünyanın sonu gelsin, İsa Mesih gelsin ve arkasından yok olalım. Aslında hep savaşlar din savaşları, inanç üzerine ilerleyen savaşlar. Bugün de aynısı geçerli ve bunlara eklenen bir şey var artık. Para savaşları var. Çünkü doların tahtını kim sallayacak? Dolar bu tahttan inecek mi diye çok konuşuluyor. İşte Euro'nun son 1-1,5 ayda Avrupa bölgesinde ne kadar çok gerilediğini görüyoruz. Euro'nun çok güç kaybettiğini görüyoruz. Hakeza sterlinin yine aynı şekilde İngiltere'de çok fazlaca sallandığını görüyoruz. Doları birileri yeniden güçlendirmeye çalışıyor. Kaybettiği gücünü geri getirmeye çalışıyor. Aslında savaşlar tamamen din savaşları ve para savaşları üzerine dönüyor. İşte bundan 100 yıllar önce tapınakçılar, 9 tapınakçı o gün yola çıkmıştı. Mesih'i getirmek istiyordu. Süleyman Mabedi'nin altını oymuştu. Bugün de o şeytani akıl aynen devam ediyor. Yani hani kimileri diyor ya bunlar dizilerde var efendim, bunlar Kurtlar Vadisi'nde var, bunlar parodilerde var şeklinde eleştiriler geliyor. Hayır, bu akıl aynen bugün de devam ediyor ve amaçları gerçekten de bir dünya savaşı yaratmak, dünyanın sonunu getirmek. Time dergisinin internet sitesinde 2030'a doğru bir geri sayım yapıldığını belirtmiştik. Ve Time dergisi bu geri sayıma devam ediyor. Bundan bir yıl önce kimsenin aklında nükleer savaş diye bir şey yoktu. Bugün geldiğimiz noktada sanki nükleer savaş çok yakınmış gibi görüyoruz. Hiç böyle uzak bir ihtimal gibi görülmüyor. İşte en son Kerç Köprüsü'nün Ukrayna tarafından yıkılması, Rusya'nın ona verdiği çok sert cevaplar ve de belki de nükleer felaketin, nükleer savaşın eşiğine geldiğimizin bir göstergesi gibi duruyor. 25 Şubat, 22 Şubat tarihlerinde Rusya-Ukrayna savaşı çıkmıştı. O tarihte Şubat'tan hemen önce nükleer savaş kimsenin gündeminde değildi. Nükleer savaşı gündem yapan birileri vardı. O da The Economist dergisiydi. The Economist dergisinin kapağında nükleer felaket vardı ve bir saate yer vermişlerdi. 12'ye 2 vardı o saatte. Kıyamet saati. Adamlar aslında yazdıkları, çizdikleri her şeyi şimdi sahneliyorlar. Nasıl ki tapınakçılar zamanında yazdılar, çizdiler ve sahneye koydular bunu. Bugün de The Economist'in arkasında olan akıl,
doları yeniden güçlendirmeye çalışan akıl, Çin'in arkasında olan akıl, işte şimdi de yeniden bir dünya savaşı için, bir nükleer savaş için bir takım bir şeyler, veriler sunuyorlar. Ve sonucunda dünya nükleer savaşa gider mi? İnanın hiç uzak ihtimal değil. Nükleer savaş hiç olmadığı kadar bugünlerde çok çok yakın. Baba Vanga biliyorsunuz kehanetleriyle çok fazla gündeme gelir. Ben onu programda da şunu söylüyorum. Baba Vanga denilen şey aslında çoktan bitmiş bir şeydir. Ama bir takım istihbarat örgütleri Baba Vanga bu lafı söylemiş gibi bunu piyasaya sürerler. Şimdi şu günlerde 2023'e doğru ilerlerken Baba Vanga'nın kehanetleri yine gündemde. Ve Baba Vanga'nın 2023 kehanetlerine göre nükleer savaş çıkacak. Ne tesadüftür ki dünyada tam da oraya giderken bu haberler servis edilmeye başlanıyor. Çünkü bize Baba Vanga diye yutturulan şey aslında CIA'den başkası değil. Ne acı ki insanlardan bazıları bunu Baba Vanga bunu söylemiş, kahin söyleyecek doğrudur diyor. Hayır, bu tamamen istihbari bir çalışma. Bakın şimdi size Baba Vanga'nın diğer kehanetlerinden birkaç tanesini daha söyleyeyim. Baba Vanga diyor ki Putin dünyanın efendisi olacak diyor. Putin şeytanlaştırılmaya çalışılıyor bir kesim tarafından özellikle. Tabii savaş bilmem neydi ve Rusya'nın giderek güçleneceği söyleniyor. Ve yine ne tesadüftür ki Baba Vanga'nın 2023 kehaneti Putin dünyanın efendisi olacak. Yine Baba Vanga Sibirya'dan yeni virüsler çıkacak diyor. Tesadüfe bakın ki 6 ay önce yapılan bir çalışmada Sibirya'da 10 binlerce bekleyen virüs olduğu ortaya atılmıştı. Ve bugün 6 ay sonra birileri bize Baba Vanga diye yutturup 2023'te ölümcül yeni virüsler gelebilir diyor. Aslında biz bu konuları anlatırken bunların tamamen bir tezgah olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Kimseyi korkutmak için değil. O tapınakçı akıl şimdi Baba Vanga 2023'te bunları söylüyor diyenlerle aynı akıl. The Economist'in aklı tapınakçılarla aynı akıl. Sadece biraz insanları belki de uyanışa davet ediyoruz korkutmaktan ziyade. Ve yine Baba Vanga'nın ne tesadüftür ki 2023 kehanetlerinden biri. Şimdi herhangi bir internet sitesine girdiğinde izleyicilerimiz yazabilir. Baba Vanga 2023 kehanetleri hemen çıkıyor. Diyor ki Baba Vanga kıtlık olacak. Hadi ya, tam da Avrupa'da büyük bir enerjik krizi ve kıtlık yaşanırken bunu zaten Baba Vanga olmaya gerek yok. Bunu herhangi bir izleyici de söyleyebilir. Ama birileri Baba Vanga'ların, Nostradamus'ların üzerinden mesaj vermeye çalışıyor ve bu mesajları bence bizim doğru algılamamız gerekiyor. Korkmamak ama uyanmak ama bu aklı iyi tanımak gerekiyor. O yüzden Kim bu Tapınakçılar diye bir kitap yazarken tamamen bu aklı biraz anlatmaya çalıştı.